Herkesin hayalinin kurduğu yerdeyiz. Başarı bir yolculuktur, varış noktası değildir. Köyüme döneyim, 5 tane inek alayım, inekleri sağayım, ailemle mutlu, huzurlu bir hayat süreyim. Çalışmak bizi üç beladan kurtarır. Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklardan ve yoksulluktan. Herkesin hayalinin kurduğu yerdeyiz. Herkesin hayal ettiği şehir yerinden emekli olup köyüme döneyim, 5 tane inek alayım, inekleri sağayım, ailemle mutlu, huzurlu bir hayat süreyim hayaliyle yaşıyoruz her zaman. Ama o hayalleri kurarken de ben de böyle güzel bir işletmeye geldim. İnek işletmesi, düve işletmesi. Burada ineklerin sağımları oluyor ve inek sağımından ne kadar elde ediliyor? Bir inek ne kadar süt vermesi gerekiyor? Bir inekten neler kazanabiliriz? İneğin sütünü ne şekilde değerlendirebiliriz? Buradaki dışarıdan ithal edilen, yurt dışından düvelerin hakkında da konuşacağız. Muhteşem genetikte düveler var. Süt verimi yüksek. Buzağı verimi daha iyi, daha kaliteli. Yani burada bir başarı hikayesi var. Bu başarıya da tanıklık ettiğim için ben de mutluyum. Her zaman deriz köylerde, ya şurada bir çocuk var, şurada bir genç var, başarılı, işinde gücünde. Öyle bir başarısı var ki, azmi var ki, öyle bir çalışıyor ki gerçekten işini ehliyle yapan bir genç kardeşimiz. Her zaman diyoruz, geleceğimiz gençlerimize emanet, çocuklarımıza emanet. Recep, seni bir tanıyalım. Ben Recep Ortatepe. Afyonkarahisar Tınaztepe kasabasında ikametgah etmekteyim. 2 adet işletmemiz mevcut. Burdur'daki işletmemizi İsmail Ortatepe babam yönetmekte. Afyon'daki işletmemizi de ben yönetmekteyim. Öncelikle varliyetimiz bizim değil, Allah'ındır. Allah çalışana, çabalayana her zaman çok versin inşallah. Amin amin cümlemizin Recep. Ya Recep, şöyle bakıyoruz. Her zaman bir başarı elde etmek istiyorsun. Her zaman bir başarıya koşmak istiyorsun ki inekçilik tanıdığım kadar inekçilik şirketlerde sağım işi biraz zor herhalde. Zordur, inekçilik biraz zordur. Sen bu başarıyı elde ediyorsun. Bunu neye borçlusun bu başarıyı? Başarıyı her zaman hayvanın kalitesine ve çalışmaya, kaliteli hayvan, doğru hayvan ve çalışma. Ben emekli oldum. Şehir yerinden köy yerine geleceğim ama sen bizlere hangi ineği önerirsin? Ne yapalım biz? Meracı mı, çiftlikte mi yapalım yani? Evet. Her bölgeye göre farklı hayvan ırkları mevcut. Bizim Afyon'un iklimi soğuk olduğu için biz simental tercih ediyoruz. Evet. Eğer Afyon'un gibi bir bölgeye gelecekse, köye gelecekse simental tercihimizdir. Sıcak iklimlere gidecekse Holstein ve Töştein bizim tercihimizdir. Evet. İklimine göre hayvan seçmeleri gerekir. Bölge bu da önemli değil mi? Evet. Avrupa'dan ithal ettiğiniz bu düveler yani çok kaliteli maşallah. Bayağı değil. Yani bizim bu düvelerden elde etmemiz için, bu düvelerden verim almamız için yani en önemlisi bir doğru işletme bulmamız gerekiyor değil mi? Evet, doğru işletme bulmamız gerekiyor. Bizim de farkımız kendimiz gidip kendimiz üzerine tek tek aldığımız için, seçtiğimiz için. Biz de çocukluktan beri baba mesleği, dede mesleği olduğu için dedemizden, babamızdan gelen meslek. Onların öğrettiği şekilde biz hayvan seçiyoruz tek tek. Evet. Diğer işletmeler, herkes şu an getiren çok işletme var. Ama herkes gidip de kendi seçmiyor, kendi bakıp almıyor. Sipariş üzerine getiriyor. Ne güzel. Bizim de ayrıcalığımız bu. İnekler de sağımda yani sütten gelir elde edebilir miyiz biz? Tabii elde edebilirsiniz. Ya ilk başta kaliteli hayvan olması gerekiyor. İkinci bakımı, üçüncü rasyonu. Evet. Bunlar olduktan sonra Allah'ın izniyle süt verimi iyi olur diye düşünüyoruz. Bunları tek tek gezeceğiz şimdi. Sağımhaneyi göreceğiz, ineklerin sağımını göreceğiz. Burada harika bir sistem var. Yani benim daha önce başka çiftliklerde görmediğimiz sistemler var. Görenler var illa ama benim görmediğim farklı bir sistemler var burada.
inekler üzerine kurulan bir sistem, düveler üzerine kurulan bir sistem. Gerçekten görülmesi, gezilmesi değer bir çiftlikteyiz. Şöyle bir şey, bir baba ve bir oğulun buradaki hayvancılıkta olan mücadelesi, bir başarısı, bir azim var. Gerçekten bazen diyorum ben, ya hani tamam yapıyorsunuz yıllardan beri, bazen de ya kıyıya çekilip de ağızda dinleneyim dediğin zamanlar oluyor mu? Ya elbette bir yorgunluk zamanlarımız oluyor ama ne zaman kıyıya çekilip dinlenirsek o zaman zarar etmiş anlamına gelir. Devam etmek lazım yolumuza. Durmamak lazım. Durmak yok. Çalışmaya da azme devam. Her zaman ne diyoruz zaten, çalışan, mücadele eden, çocuğuna çoluğuna, vatan için, millet için zaten bir şeyler bırakan insanlardır. Recep, o zaman gezelim yavaş yavaş. Tabii buyurun. Öncelikle size de Dağda Yaşam ailesine geldiğiniz için teşekkür ederim. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Vallahi Recep, biz Bizi başarı, gururlandırdınız. ben başarı nerede? Başarıyı gördüğüm an koşuyorum. Allah razı olsun. Ama net bilgiler, böyle yani net bilgiler ve insanları doğru yöne çevirmek, doğru Tabii. bilgiler elde etmek için En yani doğrusu benim o. de mücadelem bu. Şimdi ben inekçilik yapmıyoruz ama nasip olursa biz de yapacağız. Yani 2-3 tane İnşallah. biz de alalım diyoruz ama o doğru ineği bulmak. Evet doğru ineği, doğru Bizim ırkı dağda bulmak. meramızda hangi inek bize faydalı olur? İşte veya dışarıdan gelecek, dediğim gibi köye gelecek insanlarımız neyi tercih etsinler? Veya bu sütü ne yapalım biz? Yani sütçüye mi verelim? Peynir mi yapalım? Yani böyle Ya konular. tabii peynir yaparsanız, yoğurt yaparsanız, o şekilde tutarsanız daha büyük kazanç elde edebilirsiniz. Biz de şöyle köylerinde inek bir mutfaktır diye düşünüyoruz. Evet, doğru. İnek bir dolaptır, buzdolabıdır. İnek bir mutfaktır. Bir inekten neler elde ediyoruz? Evet, çok. O yüzden zaten buradayız. Recep, gezelim yavaş yavaş. Tamam. Başlıyoruz. Gerçekten mükemmel şeylerle devam ediyoruz. Recep, ciddi bir sistem. Çünkü sıcak havalarda biliyorsun hayvanların Evet, değeri sıcak sıcaktan havada- da bitiyor. Bu asit koymaz içeride. Hayvanın asitini, gözlerini yakmaz. Sinek koymaz. Vay be. Sineğe de mi karşı? Sineğe karşı sinek girmez içeri. Wow. İçeriye. İçeride rüzgar sirkülasyonu olduğu için sinek giremiyor içeriye. Hayvanın bulunduğu yerdeki asit önlüyor. Hayvanların altındaki serinliği, hayvanların altını kurutuyor. Recep, gerçekten bu harika bir sistem ya. Evet. Bu hayvanın altını hem kuru tutuyor, Evet. hayvanı serin tutuyor, hayvanı sinekten koruyor, Evet. Asitten koruyor. asitten koruyor. Bayağı özelliği varmış bunun. Hayvanların ciğer hastalığı da kapılmaz. Normal bir hayvanlardan daha çok bunlar şeyli. Hastalık bakımından. Vay be. İlginç. İlginç bir teknoloji. Gerçekten ama harika. Çünkü herkes böyle kapalı sistemde, açıklarda sineklerin hayvanları rahatsız etmesi, altlarının yani yaş olması, hayvanın rahat edememesi. Ama gerçekten şöyle bakarsak da yerler bu kuru. Hayvanlar da öyle rahat yatıyor ki yani bu süt elverişine de bayağı bir etki ediyor demek. Çok. Hayvan başı ortalama 3 kilo artış sağlıyor. Hayvan başı. Evet. Bir hayvanda 3 kilo süt artışı olsa 100 hayvanda Yani düz hayvanda 300 kilodur. 300 kilo süt yapar. O da bizim kazancımız. bu çok önemli bir bilgi. Herkes bunu not alsın gerçekten. Yani o zaman şöyle diyelim, bu pervaneler döndüğü sürece burada süt verimi daha yüksek. Evet, daha yüksek. Verimlilik Topallık daha- sorunumuz yok. Hayvanların altı ıslak olmadığından, tırnakları yumuşak olmadığından ayak sorunumuz da olmuyor. Süper. Şöyle gidelim. Bir de öteki yerlere bakalım. Bu suluklar Suluklar Afyon çok soğuk olduğu için donmaz suluk bunlar. donmaz suluk. Evet. Donmaması için Afyon soğuk olduğu için Bir yerine bunları tercih bakalım ettik. bu ona da ya. Buyurun gelin. Recep, daha önce 100-150 tane inek vardı diyor. Şimdi Evet. sayıları 14-15'e kadar düşmüş ineklerin. Evet, hayvanları biz mesela kimi zaman 10 tane de olabiliyor, kimi zaman 20 tane olabiliyor, kimi zaman 100 tane, 150 tane de olabiliyor. Devamlı alıp sattığımız için, devamlı sirkülasyon yaptığımız için sayılarımız biraz düşüp yükselebiliyor. Ama burada olmazsa olmaz inek mutlaka var. Evet, olmazsa olmaz var. 14-15 tane inek var. Bundan günde ne kadar süt alabiliyorum şu anki? Şu anki 14 tane sıradan ineğimiz var. Diğerlerini sattık, bitirdik. Daha da arkası gelecek inşallah. Şu an 400-420 kilo arası süt alıyoruz. Yani Maşallah. ortalama 30 kilo, 30,5 kilo falan denk geliyor. Maşallah.
Yani bu da çiftliğin gelirini en azından yani Evet. bir personelin gelirini, sizin gelinini, ihtiyaçlarınızı Evet, hayvanın yemesini, fazlasıyla içmesini, personellerin giderini, karşılıyor. sonra bizim traktörlerin mazotunu, onları karşıladıktan sonra bize yetiyor. Güzel bir sistem bu da. Yani ineklerde maşallah, evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Yani her zaman diyoruz doğru iş, doğru zaman, doğru yer. Biz de doğru bir yerdeyiz. Sütün litresi, sağmaneler var, çok süper baktım. Sizde fark ediyor değil mi litre fiyatları? Evet, normalde yani köyde, köy yerinde süt toplayanlar, sıcak süt toplayanlar 13,5-14 arası fiyatlar çok düşük ama soğuk süt yapanlar da, tanka girenler de 15,5-16 arası değişiyor fiyatlar. Evet. O zaman biz doğru ineği bulmamız için bizim doğru işletmeyi bulmamız, doğru kişiyi bulmamız, meracıysak, meradan faydalanmak istiyorsak mera ineklerini çiftlik bazında ben 5 tane inek alayım, evde besleyeceğim. Hani dağa taşa götürmeyeceğim. Böyle evin yanlarında çayılsın dersek işte o ineklerde yani şu simental ırkımız, Evet, simental filek bir ırkları bunun için biçilmiş kaftan diyebiliriz. bunlar değil mi? Evet. Dağa gideceksen de melez, Daha yerli gideceksen ırklar. melez ırk. Melez ırk. Ama Yerli ırk. şu düveler gerçekten bir emekliyi mutlu eder. Evet, kesinlikle. Kesinlikle mutlu eder. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Hayvan soluğu dedik de bu hayvan bunun neresinden içiyor? Hayvan bunun buradaki toplar bunun hava ile temasını kesiyor. O yüzden donmuyor bu suluk. Bu su içtiği zaman bunu hayvan burnuyla ileri itiliyor. Hayvan bunu yapıyor mu? Evet. Suyu bildiği için yapıyor bunu. Bırak bakın. Hayvan Bilmeyen bunu- bir hayvanı getirsek, hayvanı bir yerden aldın geldin. Bilmiyor. Bunu çözebiliyor mu ya? Nasıl yapıyor onu? Hayvan kokusundan, şeyinden, ihtiyacından Ha, buluyor. Suyun kokusundan. Evet. Buna bastıkça da Basıp ileri itip bunu suyunu içiyor buradan. Hem temiz oluyor, içine pislik girmiyor. şu olay. Ha tamam şöyle top gidiyor. Evet. Bir de Şuradan- açık besilerde bunların üstü açık olduğu için kuş konuyor. Kuş su içerken içine düşüyor. Hayvan Ha, zehirliyor. Tamam. Hayvanları zehirliyor. Bu da suyun şeyini de korumuş oluyor. Hem temizliği, Ha, hijyenini steril oluyor, hijyenik Evet. oluyor su. hem de donmamasını sağlıyor. Doğu bölgelerinde çok işe yarar. Su donmuyor bunun içinde. Donmuyormuş. Harika bir sistem. Bu sistem ne zamandır var? Bu sistem bir senedir var bizim. Bir yıldır. çiftliğimizde, Evet. Ben başka Önceden işletmelerde çok- görmedim bunu. Evet, önceden çok zorlanıyorduk bununla. Yazın pürmüzle tüp açıyorduk. Ateş yakıyorduk hayvanların altına. Ama çok şu- sıkıntılı oluyordu. Buradan da gerçekten görenler böyle soğuk yerlerde yani bir herkesin başına geliyor. Çeşmeler donuyor. İşte su ağları donuyor, bir şey oluyor ama şu Bir de buzlu, Olmazsa buzlu olmaz. suyu içmek hayvanın buzasını arttırıyor. Buzaya da çok sıkıntısı oluyor. evet aynen Buz aynen. yiyor hayvan. Buz yediği için hayvanın buzağısı atıyor. O da çok büyük bir kayıp bizim için. Hayvanın bir sene demek. Bir buzağının atması bir sene demek. Tabii. Damızlık için. Biz koyunda da öyle diyoruz ya. Bir koyun, bir kuzu için yani koyuna bakıyoruz. Evet. Bir buzağı içinde ineğe bakıyor herkes. Gerçekten aynen buzağı atmasına falan her şeye. Evet. Vallahi süper. Recep bu güzel bir bilgi. Bunda da şey, Bunlar da hayvanlar kendi stresini alsın diye kaşıyıcı bunlar. otomatik mi çalışıyor? Hayvan değdiğinde çalışıyor. Hayvan çalışmasını istediğinde sürttürüyor bunu. Sürttürdüğünde çalışıyor kendisi. Veya stresini atıyor geliyor. Evet. Böyle o yemeğini yedi, karnı tok. Bu da hayvan başı 2 kilo demek süt veriminde. Bu. Evet. Hayvanın stresini, hayvanın kaşımasını aldığı sürece bu da hayvan başı 2 kilo süt verimimizi Bunları arttırdı. siz denediniz mi? Denedik. Bunların hepsini tek tek denedik. bir hayvan bunu görmezse 18 kilo veriyor. Evet. Eğer bir hayvan gelip yani buna masajını yaptıysa süt verimi 2 kilo daha Evet. artıyor. Ne oldu? 3 kilo panelden aldık. Pervanelerden. Evet. 2 kilo bundan aldık. Orada suyun da faydası var söyle. Suyun da kışın çok faydası var. Çünkü buz gibi suyu hayvan don suyu içemeyecek. Gidecek oradan ılık suyu içecek. 1 kilo da oradan versek 6 kilo günde bir inekten Evet. süt geliri alacak. Sadece basit dediğimiz bu üç şeyden 6 kilo süt verimi arttırdık. Evet. Yani şunu anlayalım. İnekler hani 5 kilo 10 kilo bir rasyon var. Süt rasyonu. Evet. En önemli rasyon bence bu. Evet. Tamam yem Hayvanın rasyonu refahı. önemli ama önemli olan hayvanın rahatı. Evet. Bu zaten stres yok, sinir yok, hayvanda hiçbir şey yok. Otomatikman gelir. Evet. Bu düveler ithal mi bunlar? Bunlar Almanya'dan gelenler. İthal bunlar. Alman.
Bunları kendin gidip getiriyorsun. Evet, Almanya'dan biz kendimiz bizzat gidip alıp geliyoruz. Sen kendin gidiyorsun. Evet, ben kendim gidiyorum Almanya'dan seçmeye. Seçimini yapıyorsun. Herkese özenle tek tek göğüs yapılarına bakarak, boylarına bakarak, ayaklarına bakarak, ayak yapısına. Maşallah. Bunlar gebe olarak mı getiriyorsun boş mu? Bunlar gebe, 5 ve 8 aylık arası gebelikleri var. Peki biz bunu aldık. Böyle bir evde, damda 2-3 tane baktık. Yani bunun buzağısı, süt oranı falan ne? Bunların süt oranı 28 ile 35 kilo arasıdır. Bu filek bir ırkının. Evet. Yani simentallerde de daha da üstü süt beklenmez. Yani ne desek yalan olur. Ama etçil olarak daha şey herhalde. Kombine ırk. Hem etçil hem sütçül ırklar bunlar. Maşallah. Başka var mı? Bu da Almanya'dan gelen değil mi? Bunlar Almanya'dan gelen, Slovakya'dan, Çekya'dan, Macaristan'dan. Evet. Bizim şey mi Recep? Bizim yerli yurtlarımızda neyi öneriyorsun? Yerli ırklarımızda biz tohumlama yapmıyoruz. İlk başta onu öneririm. Tohumlama yapmadığımız için brusella hastalıkları, başka bir hastalıklar hep bizim başımıza geliyor. Yerliler Yurt dışında de. evet bu olayı çözmüşler adamlar. Ha, Boğa kullanmıyorlar. Biz boğa kullanıyoruz. O yüzden brusella bizim çok artıyor. İnsanlara da geçiyor bu hastalık. Çok riskli bir hastalık. ama Avrupa çözmüş bu olayı. Demek, Evet. Kendi aşılama sistemleriyle Evet. bu işi çözmüşler. Maşallah şu düveler. Şu an bunların satışını yapıyor musunuz? Evet, bunlar şu an sattığımız hayvanlar. Bunların satışını yaptık, gerçekleştirdik. 20 gün karantina süresi var. Ondan sonra Karantina süresinden sonra bu hayvanlarımızı teslim edeceğiz sahiplerine. mesela bir düvenin burada hani belirli bir her hayvan için belirli bir fiyat var mı yoksa hepsinin fiyatı sabit mi? Simentellerin genelde aynı ama mesela geldiğinde biz ırk ırk ayırıyoruz bunları. Simenteldir, Holstein'dir. Evet, şurası Evet, şu bu Holstein'dir. grubun mesela Yani bu fiyat grubun- aralığı var mı? Bunlarda hepsi mi aynı fiyatta? Bu grubun grup farkları var. Mesela şu Mesela düvenin- boylarına, kilolarına göre. Şu düvenin fiyatını öğrenmek istesek belki hani yapacaklar için de bir bilgi olmuş olur. Evet, bu düvenin fiyatı 140 bin lira şu an. Şu Evet. 140 bin lira 5 aylık gebe bir düve. 5 aylık, 6 aylık gebe. Zaten şöyle de bakmış olursak bir 300 kiloluk bir etin şu anki fiyatı 110 bin lira. Evet. Karnındaki buzağısı 30 bin lira. Damızlık değeri var bu hayvanın. Evet. Şu an yani Türkiye şartlarına göre çok uygun bunların fiyatları. Ama şu an etin fiyatına bakacak olursak Evet, bu et hayvan zaten 110 bin lira. zaten 4 ay sonra doğumunu yapacak. Buzağısı zaten 4-5 aylıkken ne kadar Evet. yapar? Ee, nasıl? 4-5 aylık buzağı ne kadar yapıyor şimdi bunların? Fiyatı mı? Fiyatı ya. Fiyatı 30 bin lira, 35 bin lira şu an. Doğar doğmaz 35 bin lira. Bunun buzağısı mı? Evet. Doğar Fiyatları. doğmaz buzağısı 30-35 bin Evet. lira. Maşallah. Ya her zaman diyorum bir işi aşkla sevgiyle yapacaksın. Bu sistemde Evet, yapacaksın. severek yapmak lazım. Siz bunu başarmışsın sen bunu. Bir de her zaman diyorum yani yalnız olman, yalnız bu şeyleri yapman, tarlalarla uğraşman, çiftçilikle, hayvancılıkla. Evet. Bir de tırla kullanıyorsun, kendi tırınızla Evet. kendi tırınızla. Nakliye çıkıyoruz. Bu nakliye yurt dışına kendi tırınızla gidebiliyor musun? Yok yurt dışında Kapıkule'den, Edirne sınır kapısından biz Ha. buraya giriş yapıyoruz. Bu Tırları hayvanları biz orada alıyorsun. teslim oluyoruz. Evet, kendi tırınızla alıp Evet. geliyorsunuz. Evet, kendi tırlarımızı alıp geliyoruz. Recep bu arada da tırla da gidip kendi hayvanları yani sınır kapısından kendi tırlarıyla alıp dönüyor. Yani Evet. hayat boş duranın değil koşturanın. ben Koşturanın sana da, öyle diyorum. evet. Hani sen şu an tarlasını sürer 10 tane ineğe bakar, rahatına bakar ama değil. Her zaman ileri, her zaman çocuklarımız, her zaman iyi olalım. Yani Evet. babandan sana bu şeyin geçmesi, iş azminin, çalışkanlığının yani bu onu Bizi boş gösteriyor. durdurmamasıdır. Şimdiye kadar bizim çalıştığımız azmimiz bu onun bizi boş durmamasıdır. Her zaman diyorum yıkıcı olmayalım, yapıcı Yapıcı olalım. Çocuklarımıza da bunu öğretelim. Ben şimdi bizde de var çocuk. Köpeklerimizi, koyunlarımızı köydeki yaşamı öğrensinler ki o zaman zorluk yaşamazlar. Doğru. Gider. Böyle açıkta da hayvanlar var. Yani bir çiftlik böyle aile çiftliği açık, kapalı, sistem süper, acayip sistem var. Bu açıklar niye burada Recep? Bu açıklardaki hayvanlarımızı sattık. Onları sattık. Bunlar farklı farklı kişilerin olduğu için bunları böldük. Ha, bunlar Böldük. gidecek yani. Evet, karışmasın hayvanlarımız rahat etsin diye. Evet. Yerde olduğu için böldük Ha, bunları güzel olmuş. sattığımız Zaten kişilerle. havalar da güzel. Evet. Maşallah güzel. Şimdi önemli olan ineklerin süt verimi dedik.
rahatlığı dedik. Evet. Yani suluğunu gördük, pervanesini, her şeyini gördük ama ne yediği de önemli. Tabii. Nasıl baktın? Siz hayvanlara rasyonunuzu kendiniz yapıyorsunuz yoksa farklı dışarıdan mı alıyorsunuz? Yani Önceden rasyoncuyla yapıyorduk da şu an kendimiz geliştirdik, kendimiz öğrendik. Kendimiz yapmaya çalışıyoruz şu an. işte bu işi çözdüysen bu iş oluyor zaten. Evet. Bu işi çözemediysen zaten hala daha hayvancı değilsindir. Evet. Bu çok dikkatimi çekti Recep. Bu DDGS. Protein. DDGS. Evet. Mısır damıtılmış tahıldan üretilme. 28 ve 30 protein aralıklı bu. Değerli bir ham maddemiz. Soya ile beraber veriyoruz. Bunu. Evet. DDGS diye bir... Bunu danalarda da kullanıyorlar mı? Ben ilk Evet, defa görüyorum bunu. danaya, düveye, ineğe. Genellikle ineklerde kullanılır. Proteini ağırlıklı olduğu için Süt verimine de tabii. süt verimi arttırır. Maşallah. DDGS. Bunun farklı bir şey bu ya. Aynen. Böyle de bir yem maddesi. Recep bunun içerikleri ne? Bu DDGS Mısır'dan elde ediliyor. Mısırdan. Mısırdan yapılıyor bu. He, mısırdan. O zaman bunun yağı, proteini, enerjisi farklı içindeki. Evet. Aynen ya. Vallahi bu da değişik bir bilgi oldu Recep. Başka bunu veriyoruz. Soya veriyoruz. Burada soya. Ve daha farklı Senin kullandığın şeyler bunlar bypass değil yağımız mi? var. He? Bypass yağımız. Ne yağı? Bypass yağı. Bypass yağı. Hayvanın süt yağını yükseltmek amacıyla. Sırt yağını. Süt yağı. Ha, sütteki yağı Evet, süt yağını yükseltmek amacıyla kullanıyoruz. Kalsiyum sabunu diye geçer bu. kalsiyum Bypass tabii. yağı, evet. Bypass yağı. Yani bunlar Hayvanın geviş almasını, rahatlamasını, midedeki asitleri azaltmasını ve sütün yağını yükseltmekte yardımcı oluyor. başka kullandığın burada Arpamız var, mısırımız var, bir de soyamız var. bu soya değil mi şu? Evet, tam soya. Ham soya. Bu toprak gibi ya Recep. Evet. Ham soya. Bir hayvanın, ineğin günde bunlardan kaç kilo yemesi gerekiyor? Bu sizin rasyonda. Biz bunlardan 2 kilo 250 gram soya, 2 kilo DDGS veriyoruz. 4 kilo. Toplam yani mısırdır, arpadır, yemdir ortalama 8 kilo yiyor hayvan. Günde 8 kilo Evet. yiyor. Maliyeti tabii siz kendiniz bu rasyon yaptığınız için Evet. düşük oluyor. Kendimiz yaptığımız için, tarladan kendimiz çoğu şeyleri kaldırdığımız için bize biraz daha uygun geliyor. Tabii bunun içine yoncası, yulafı, Evet. başka şeyler. Samanı, yoncası, yulafı. He, tamam onlar da var. Mısır Silajı. silajınız falan. Tabii onlar hep kendi ürününüz. Evet, onları kendimiz üretiyoruz. O zaman siz böyle palet yemdir, fabrikasyon yemler kullanmıyorsunuz. Kullanmıyoruz. Biz tarladan kaldırdığımız için kendimiz. Sadece ek olarak soyasını alıyorsun, DDS'ini alıyorsun. Evet. Ek olarak bunları alıyorsun. Yeme çok bağlı kalmıyoruz o yüzden. Yani olay bu, sadece bu yani. Soya, DDS, arpa ezmesi, mısır ezmesi, yonca, yulaf, tarladan kalkanlar. Zaten böyle çiftliklerin de yani siz gibi yapanlar bu şekilde gerçekliğimde. Kazanç zaten buradan elde ediliyor. Ekersen, biçersen ve şu rasyonu kendin sağlayabiliyorsan ki hayvancılıkta, besicilikte de çok önemli. Bunu yapabiliyorsun zaten başarmışsındır. Evet. Geçelim inek sağımına geçeceğiz. Merak ettiğim şey inekler sağılıyor, tankere geliyor sütler. Tankerden buradan da süt birliği mi geliyor artık? Evet, satış yapmış olduğumuz firma geliyor. Evet, Tırla alıp gidiyor. Tırla geliyor süt firması. 2 güne mi geliyor buraya, her gün gelmiyor. Çünkü burada bir tanker var. O zaman senin süt satışın da farklıdır. Farklı. Normal fiyatlardan yüksek. Rasyon daha orada bitmedi Recep. Evet. Baktım daha devam burada ediyoruz. mermer tuz değil mi bu? Evet. Bundan da katıyor. İnekçilik için önemli bir besin kaynağıdır. Bütün rasyonu alıyoruz. Herkes not alsın. İnekler Hayat evet. her zaman diyorum bilgi paylaşılırsa bilgidir, güzeldir. Paylaşmak her zaman güzeldir. Herkes notunu alsın. Burada rasyon veriyoruz bir yandan da. Mermer tuz bundan ne kadar atıyorsun? Bundan hayvan başı 100 gram atıyorsun. 100 gram. 100 gram 150 gram arası. Başka kattın Recep, bizden şimdi aşçılarda şöyle bir şey vardı, yemek yaparlardı. Her şeyi sayarlar da arada bir şey saymazlar, o yemek Evet. başarısız olur. Saymadığımız İşin bir şey sırrını. olmasın. Milas da veriyoruz. Ha, milas. Yani enerji kaynağı olarak. Bu Mela- kalsiyum kaynağı, bu enerji kaynağı.
Melas da şey herhalde. Melas dediğimiz pancarın. Pancardan ötürme. Bakabilir miyiz? Bu depo burada mı? Evet. Melası nereden alıyorsun? Yerin altında 50 tonluk tankımız var. Tırcı buraya gelip boşaltıyor. Tamam. Boşalttığında da orada bir pompamız var. Pompa yardımıyla yem makinesine oradan düğmeyle Yukarıdan döküyoruz. makineye bunları da göstereceğiz. Birazdan yegi gazma işine gireceğiz. Yegi gazarken de göstereceğiz. Buradaki bütün bilgileri alacağız. Yani ve sizlere aktaracağız hepsini. Mis gibi bir koku geliyor. Melez kokusu, şeker kokusu yani öyle anlayın. Yani bir pekmez gibi düşünün. Bunun altında 50 tonluk Tankımız var. tank var. Evet. Bu tank buradan basıyor. Şu gördüğünüz boru mu? Şu borudan mı akıyor? Evet, altında motor var. Motordan basıyor, buradan yem makinesinin içine. Tuzumuz var, tuz veriyoruz. Tuzu şu mu ediyorsunuz? Vitamin Ha, vitaminler var, tuzlarından tozlar var. atıyorsun. Ha, aynen. Tamam, vitamin tuzu da atıyorsun. Evet. Burada melasları var zaten. Şöyle gösterirsek. Bunlar da herhalde. Silaj. Silaj. Mısır silajları Evet. falan. Evet, sistem aynı Hah. besanenin içinde, aynı damın içinde. Şöyle. Harika bir sistem. Gerçekten 10 numara. Yani bütün zorlukları ortadan kaldıran bir sistem. Göğüslerini yıkıyoruz. Ha, Yatarken- Yatarken gübre oluyor göğüsleri. Uçları tıkanıyor. Benim de bunlar dikkatimi çektiydi Recep. Bunlar ne öyle? Bunlar yıkama. Yıkama mı? Yani sağım bittikten sonra yıkamaya takıyoruz bu aşçılara. Orada yıkanıyor, temizleniyor. Ha. Sağım yapacakken bunları böyle çıkarıyoruz. Sağıma O zaman başlatıyoruz. yine yıkamayı da orada makineler yapıyor. Evet, makine. Değil mi? Sıcak suyla, ondan sonra asitli suyla, asitli alkaliyle yıkanıyor. Çok iyi ya. Evet. Evet, sistem bu. Buradan süt boluyla tankere gidiyor. Yani orada sağılan ineklerin sütü burada toplanıyor hepsi. Vay, mis gibi süt kokuyor. Bakın. Sıcacık.
Bu da yedek tanker. İnek sayısı çoğaldı mı bu Evet. tankeri kullanıyorsun değil mi? Çoğaldığında bunu kullanıyor, azaldığında onu. Evet. Bizim devamlı hayvan girip çıktığı için kimi zaman 150 tane hayvan oluyor, kimi zaman 20 tane hayvan oluyor. Anladım. Recep, bu inek sağımlarında bütün hepsini kaydediyorsun değil mi? Hepsini kaydediyoruz. Hangi inek ne Verimlerini, sütü verdi, sorunlarını. neyine göre yani nasıl biliyorsun? Küpe numaralarını yazıyoruz listemize. Şu kulak küpeli hayvan hasta, antibiyotiklidir. Ondan sonra süt verimi 25 kilodur. Bunun sütü biraz düşmüş, bunun sütü biraz yükselmiş. Ha, ona göre de Nasıl bir yol izleyeceğiz? Onları şey yapıyoruz. anladım. Çok iyi. Doğum tarihlerini yapıyoruz. Doğum tarihleri gün gün yazılı. Evet. Doğum günlerini takip ediyoruz. Yani doğuma 15-20 gün kala bu hayvanları başka biri alıp yemlemesini farklı, ondan sonra bakımını farklı yapıyoruz hayvanlarımızın. Bunların hepsi kayıt altında. Hepsi kayıt altında. Süper. Gün gün kayıt altında. Yani şurada gördüğümüz her şey gerçekten Evet. her şeye değer güzel bir sistem. Her şey yerli yerinde. Yani sistem oturmuş. Sistem çalışıyor burada Recep. Evet. Dağda Yaşam ailemize selamlar. Her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün Dağda Yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz et sucukları güvenerek de yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile biz bile bunu çiğ çiğ yiyoruz. Biz bunları Dağda Yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel. Dağda Yaşam sucukları.